Değerli dinleyicilerim, bu hikayemizde Ahmet C. isimli kişinin gönderdiği gerçek yaşanmış bir gerilim ve psikolojik cinnet hikayesini yaşayan kişinin ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. Herhangi biri olduğuma inanıyordum. Babam gibi, dedem gibi, hatta büyük bir dedem gibi. Beni parmak ile göstermenize neden olacak tek bir özelliğim bile yok. Olmasını da istemem. Sıradan okullarda, sıradan öğrenciler gibi okudum. Ne çok başarılı oldum ne de çok başarısız. Çizgimi hiç bozmadım. Üniversite bittikten sonra iş ararken polislik sınavlarına girdim. Ortalama bir dereceyle kabul edildim. Ve sonra gene ortalama bir başarıyla polis oldum. Sıradan bir ilçenin, sıradan bir karakoluna, sıradan bir memur olarak atandım. Gündüzleri sıradan evrak işleri yapardım. Bazı geceler devreye çıkardım. Birkaç alkolik, 2-3 serseri ya da bazen 1-2 esrarkeş enselerdik. Hiçbir zaman kişisel bakmazdım olaya. Bu insanlara ne empati beslerdim ne de kin. Onlar benim için sadece ay sonunda cüzdanıma yansıyacak ekstra puanlardı. Sıradan gecelerimin ufak sürprizleriydi. Ertesi günün evraklarıydı. İş bulduktan sonra evlenmiştim. Evliliğim bile kişisel bir durum olmadı benim için. Evlenmem gerektiği için evlendim. Neden evlenmemem gerektiğini sorgulamak benim işim değildi. Düzen böyle. Herkes evlenir ve yuva kurardı. 2 kızım vardı. Biri 5, diğeri 3 yaşında. Oğlum olması için çalışmalarımız devam ediyordu. Çalışmalar kişisel değiller. Belki bir sonraki çocuğum erkek olurdu. Olmayacaktı. Çalışmalar yarım kalmak zorunda kalacak. Çünkü kişisel bir şey bulacağım. Kişisel kıyametim kapıyı çalmadan kırıp bildiğim hayatı yok edecekti. Bir öğleden sonra belediye zabıtaları bizden destek istediler. Semtimizin sıradanlığını bozan bir çöp bebeği boşaltmak isterken ev sahibinin direnişiyle karşılaşmışlar. Aslında bu tür olaylara karışmayı hiç istemezdim. Evraklar ne kadar sıkıcı olsalar da evini çöp yığınlarıyla dolduran istifçiler kadar sorun çıkarmazlardı. Ancak çoğu memur yıllık tatilde olduğundan istifçinin evini boşaltmaları için zabıtalara yardıma gitmek zorunda kalırdı. Eve istiflenmiş çöplerin kokusunu genellikle sokağın başından bile alabilirsiniz. Psikiyatrlar istifçiliğin nedenini takıntı olarak açıklarlar. Bu insanlar tam anlamıyla deli değillerdir. Sadece bir gün işe yarar düşüncesiyle hiçbir şey atmayan insanlardır. Bir süre sonra takıntıları ilerler ve yolda gördükleri çöplerin bile işe yarabileceğini düşünürler. Psikiyatrlar bu insanlara deli demez. Ben ise zır deli derdim. Onlar için rengi sararmış eski bir evrak, yarısı yanmış bir pet şişe gibi materyaller bile kullanışlı olabiliyorlardı. Onlar için herhangi bir eşya bile kişiseldir. Gördüğümün, duyduğumun aksine bu evden ağır bir koku yükselmiyordu. Dairenin kapısına geldiğimde 2 zabıtanın kendi aralarında pis pis güldüklerini gördüm. Kendilerine çeki düzen vermeleri için bir süre onları dik dik baktım. Onlar da kendilerine çeki düzen verdiler. Kişisel bir durum değildi bu. Sıradan bir hiyerarşi gösterişiydi sadece. Durumun ne olduğunu sorduğumda kendim görmem gerektiğini söylediler. İçeri girdim. Çoğu çöp evde her yer dağınık olur. Çöpler sadece onları istifleyenin anlayabileceği, tek bir kişinin bilebileceği düzende yerleşmiştir. Geri kalanlar için sadece kaos olarak görülecek bir düzen. Bu evde ise en bakan kör bile bir düzen olduğunu fark ederdi. Sayısız nesnenin her biri el yapımı raflara özenle dizilmiş vaziyette duruyordu. Bir düzen içinde olduklarını görüyordum. Ancak düzeni anladığımı iddia edemezdim. Eminim ki istifçi için şu bıçağın bu küreğin yanında olmasının bir anlamı vardı. Her duvara monte edilmiş raflardan, tüm boşluklara yerleştirilmiş katlı sehpalardan dolayı adım atmak bile zordu. Yolları dar ve labirent gibi olan bir mağarada yürümeye benziyordu. Evin içinde yolumu kaybetmekten istifçiyi aramaya çalışıyordum. Sonunda içerisinde hiçbir eşyanın olmadığı bir odada çırılçıplak vaziyette onu buldum. Bağdaş kurmuş, yere bakarak oturan istifçi kadındı. Zabıtaların neden pis pis güldüklerini o zaman anlamıştım. Odaya girmeden bir süre kapıda kala kalmıştım. Hayatımda gördüğüm en ilginç manzaraydı. Ne yapacağıma karar vermem
zaman almıştı. Sonunda odaya adım attığım anda kadın acı çeker gibi irkildi. Kafasını hızla kaldırıp bana baktı. Keskin ve biraz da ürpertici bir hareketteydi. Yalan yok, bir an korkmuştum. Anlam veremediğim bir korkuydu. Beni öldürmeye mi geldin diye sordu. Çöpleri istifliyor diye onu öldüreceğimi mi sanıyordu? Delilik liginde zorlanmadan zirveye oynardı bu kadın. Hayır dedim. Neden öldüreyim sizi? Sadece komşular şikayet etmiş. Belediye evdeki çöpleri boşaltacak. Galiba biraz güçlük çıkarmışsınız. O yüzden bizden yardım istediler dedim. Polis olduğumu fark etmesi için gömleğimdeki armayı parmağım ile işaret ettim. Ama bakmamıştı bile. Gözlerini gözlerimden bir an olsun ayırmamıştı. Beni tanımadın dedi. Tanımam mı gerek dedim. Cevap vermedi. Aynı soruyu kendime tekrar sordum. Onu tanımam mı gerekiyordu? Tamam. Psikiyatrlar istifçiler hakkında ne derse desin bu kadın kesinlikle zır deliydi. Hanımefendi, zorluk çıkarmayın. Evi temizlesinler. İsterseniz sizi de bir hastaneye gösterelim. Ne dersiniz dedim. Duyup duymadığını bile emin değildim. Kadın sanki bizim dünyamızdan değil gibi davranıyordu. Gözleri gözlerimde öylece duruyordu. Sanki bir şeyler arar ya da okur gibiydi. Bakışları üzerimde bir ağırlık oluşturdu. Tarif edemeyeceğim bir rahatsızlık veriyordu. Sanki çıplak olan o değil de benmişim gibi hissetmeye başlamıştım. İstemsizce bir dürtüyle elim belimdeki silahıma doğru gitti. İşte o zaman bakışlarını üzerimden çekti. Bu evde çöp olan hiçbir şey yok. Farkındaysan kimseye rahatsızlık verecek bir koku da yok. Ne akla eşyaları atmaya kalkıyorsunuz? Bu evde olan hiçbir şey gereksiz değil deyip ayağa kalktı. Çıplak olduğunun ya da benim orada olduğumun farkında değil gibiydi. Yanımdan geçerken onu durdurmak istedim. Ama nasıl tutacağımı bilemediğimden yapamamıştım. Yanımdan, bana değecek kadar yakınımdan geçip labirent gibi dizili sehpa ve raflarının arasına daldı. Bir anlık duraksamadan sonra onu takip etmeye çalıştım. Sanki eşyalar ona yol açıyor da benim önümü kapıyor gibiydi. O ne kadar rahat adımlıyorsa yolu ben o kadar zorlanıyordum. Göz ucuyla onu takip ettiğimden sürekli bir şeylere çarpıyordum. Tam onu kaybettiğimi sandığımda tekrar önümde belirdi. Elinde bir kartvizit vardı. Kartvizite bakılırsa istifçimiz bir avukattı. En azından bir zamanlar öyleymiş. Haklarımı biliyorum dedi. Ben bir deli değilim ve bu ev bana ait. İstersen beni hastaneye götür. Sonuç değişmeyecek. Sadece eşyaları attığınız için seni ve kapıdaki iki salağa da dava ederim. Bir dava ile uğraşmak istemezsin değil mi? Dedi. Her ne kadar zır deli de olsa kadın haklıydı. Dava ile uğraşmak istemiyordum. Açıkçası ne yapmam gerektiği hakkındaki kanuni prosedürü de zerre bilmiyordum. Kadın bir dava açarsa bunu kazanacağından emin görünüyordu. Ne yapmam gerekiyordu? Sanırım buradan hemen gitmem benim sade hayatımın bekası için en uygun olacaktı ve asla geri dönmemekti. Kadına komşularından bir daha şikayet gelirse bu sefer eşyalar ile birlikte gideceğimiz tehdidinde bulunup oradan ayrıldım. Kişisel bir tehdit değildi bu. Sadece yapılması gereken bir güç gösterisiydi. Kuyruğu dik tutma çabasıydı. Kadın sadece gülümseyerek karşılık verdi. Dar yolda bana sürtünerek arkama geçti ve boş odaya doğru adımladı. Ben de çıkışa doğru yolumu aradım. Arkamdan geri geleceksin diye seslendi. Bir şikayet alamadan geri geleceksin. Kapıda bekleyen iki zabıta ne yapacağımızı sordu. Şikayetin kimden geldiği bilinmiyordu. Bu durumda sadece apartman sakinlerini gezip şikayetlerini savcılığa iletmeleri gerektiğini söyleyebilirdik. Elimizde bir boşaltma emri olmadan yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Zabıtalara kapı kapı gezip durumu komşulara anlatmalarını söyledim. Apartmandan çıkıp karakola dönmek için yola koyuldum. Bu olay sadece bir anı olacaktı. Tüm sıradan insanların başlarından en az bir kere böyle ilginç bir olay geçerdi. Her dost sohbetinde anlatılır. Çokça anlatılır. O kadar ki bir çöp evin boş odasında çırılçıplak bağdaş kurmuş bir kadın hikayesi bile sıradan ve sıkıcı bir hale gelir. Bence olması gereken de budur. Mesainin geri kalanını her gün geçirdiğim gibi evrak işlerini yaparak geçirdim. Dün gece bir bıçakla yaralama olmuş. Savcılığa sevk edilecek bir serseri vardı. Benim için sadece evrak vardı.
Adamın biri karısını haşat etmiş. Benim için evrak vardı. Liseliler kız kavgasına birbirlerine fena girmişlerdi. Dükkan camları falan hep kırılmış. Evrak falan yoktu. Olur öyle. Biri gider olayı tatlıya bağlardı. Asker kaçağı yakalanmış. Evrak vardı. Eve döndüğümde artık ne evrak vardı ne de çırılçıplak deli bir avukat. Kapıdan içeriye girerken geride kalan gün benim için dışarıda kalırdı. Nasıl geçti hayatım günün? Nasıl geçsin? Aynı. Karım bana hayatım diye seslenirdi. Gerçekten hayatı falan olduğum yoktu tabii ki. Görücü usulü evlenmiştik biz. Kişisel bir şey yoktu ortada. Arkadaşlarından duymuştur bu hitabı. Bana hayatım diyerek aramızda gerçek bir sevgi varmış gibi yapıyordu. Başka türlü katlanamazdı ki insan sevgisiz bir evliliğe. Şikayetçi değildim. Karımı kendimce seviyordum. O da beni kendince seviyordu. 2 tane kızımız vardı ya işte. Bizi birbirimize sonsuza kadar bağlayacak bir bağdı. Fazlasına ihtiyacımız yoktu. Zaten fazlası olamazdı da. Aşk meşk gelirdi ve geçerdi. Kadınla erkek arasındaki en önemli bağ çocuklarıdır. Günün en ilginç olayını karıma anlattım. Kadının ne kadar deli olduğunu, rahatsız edici bakışlarını anlattım. Evin sadece onun anlayabileceği bir düzeni olduğunu söyledim. Çırılçıplak olduğunu. İlgisini çeken sadece çıplaklık oldu. Ne kadının bakışları ne de işini gayet iyi bilir gibi görünen bir avukat olması karımı onun çıplaklığı kadar ilgilendirmedi. Kadını beğenmiş miydim? Beğendim mi? 40'lı yaşlarda çöküşe geçmeye hazır bir kadın vücudu desem 10 yıl sonra karım ile büyük bir sorunum olabilirdi. Beğendim desem şimdiden bir sorunum olurdu. Dikkat etmedim desem şu anda başlayan ve mezara kadar gidecek bir sorunum olurdu. Sorunu ertelemeyi seçiyorum. Yaşlı ve buruşmuş olduğunu söylüyordum. Yaşlanınca onu da beğenmezmişim. Sanki o gün çok beğeniyordum da. 2 tane çocuk doğurmuş sıradan bir kadındı karım. Çocuklar doğduktan sonra aldığı kiloları vermek için garip diyetler yapan bir manken değildi. Onunla birlikte olmak için libidoya ihtiyacım yoktu. Zaten 3. bir çocuk istediğimizden doğal olarak bunu yapmak zorundaydık. Benim de 30'larına gelmiş normal bir erkekten farkım yoktu. Metabolizma yavaşladığı için göbeğim vücudun geri kalanından yavaş yavaş bağımsız bir hale geliyordu. Tüm gün oturarak çalışmam bu duruma karşı bir önlem değildi. Saçlarımdaki yavaş dökülme önlem almadığım sürece hızlanarak artacaktı. Neden önlem alayım ki? Benim babam da dedem de geldi. Sokağa çıkın, biraz dolanın. Gördüğünüz insanların pek çoğunun bana benzediğini fark edeceksiniz. Günler rutinde devam etti. Çırılçıplak avukatın hikayesini birkaç kere anlattıktan sonra ben bile unuttum. Sıradan hayatımı yaşamaya devam ettim. Esrarkeşler, evraklar, bıçaklamalar, evraklar, karı koca kavgası, evraklar, sarhoş olayları, evraklar, hırsızlık, evraklar, ototeypleri, evraklar. Yaz böyle geçti. Sonbahar geldi. Böyle geçti. Kış da çok farklı değildi. Karakolda içilen çaylar, meslek hakkında konuşmalar, dünyanın çivisi hakkında garip fikirler. Israrla belirtmek istiyordum. Şikayetçi değildim. Her şey olması gerektiği gibiydi. Sonra salak bir seyyar film satıcısının başı zabıtalar ile biraz belaya girdi. Belediye seçimleri sonrası belediye el değiştirirdi. Yeni başkan kendi tanıdıklarından ve onların tanıdıklarından yeni bir ekip kurardı. Seyyar satıcılar için bunun anlamı zabıtaya verilecek rüşvetin yenilenmesi demekti. Bir satıcı oyunun kuralını pek iyi anlayamamış, zabıta ile arasında ufak bir sorun çıkmıştı. Bizim aptal seyyar satıcı sorunu çözmek için bildiği tek yöntemi yumruklarını kullanmış. Evrak, sadece evrak olmalıydı. Evrakları düzenle, görevli memura mukavemetten ve kayıt dışı ticaretten savcılığa sevk et, geç. Dayak yiyen zabıtalardan biri yeni zabıta şeflerinden ve avukatın evinde karşılaştığımız zabıtalardan biri olmasaydı sadece evrak olabilirdi. Unutulmuş hikayemi anlatmak için bir fırsat olarak gördüm. Birkaç kişilik dinleyici kitleme hikayeyi anlattım. Hikayenin sonunda aklıma takıldı. Zabıtaya şikayetçi olanın kim olduğunu sordum. Çıkmadan önce onlara tüm apartmana dolaşmalarını söylemiştim. Bunu yapıp yapmadıklarını öğrenmek istiyordum. Kişisel bir şey değildi. Hiyerarşi meselesiydi. Zabıta kimsenin şikayetçi olmadığını söyledi. Koca apartmanda kimse ne kadının deli olduğundan
ne de evinin çöp ev olduğundan haberdarmış. Hatta bekar bir kadın olarak eve arkadaşları falan da gelmediği için kadından çok memnunmuş apartman. O zaman kim şikayet etmiş diye sordum. Cevabı o da bilmiyordu. İlginçmiş deyip geçmem gerekliydi. Ancak bu sefer o kadar kolay olmadı. Kadın hakkında bildiğim çok az bilgi kırıntısı kafamın içine dönmeye başladı. Evdeki o garip düzen, bir odada hiç eşya olmaması, bakışları, çıplaklığı. Sahi neye benziyordu gerçekten? Kafamın içinde vücudu hakkında tek bir detay bile kalmamıştı. Saçı neye benziyordu? Kaşları. Uzun boylu muydu? Hiçbir şey kalmamıştı kafamda. Sadece bana bakarken hissettiğim o çıplaklık hissi ve karışık görüntülerdi. Bir kişiye ait olamayacak kadar fazla ama yarım yamalak, birleşmeyen detay parçaları. Eve vardığımda bu sefer her şey kapının dışında kalmadı. Kızım okulunda olan, ona göre çok ilginç bir şey anlatırken aslında ben onu dinlemiyordum. Karım komşunun çocuğunun yaramazlıklarından bahsederken de, televizyonda sevdiğimiz diziye bakarken de, gece yorganı kafama çekip uyuyor taklidi yaparken de aklımda sadece o kadın vardı. Bir anda, hem de onu gördükten yaklaşık 1 yıl sonra kafamın içine krallığını ilan etmiş gibiydi. Kimdi? Neydi? Orada oturmuş ne yapıyordu? Evindeki o istiflenmiş eşyaların, çöplerin anlamı neydi? En önemlisi 1 yıl sonra neden kafama takmıştım? Sabah işe giderken yolumun üzerinde olmamasına rağmen onun sokağından geçmeye başladım. 1-2 gün sonra akşam eve dönerken de aynısını yapıyordum. Her sabah, her akşam o binayı göz ucuyla süzdüm. Böyle devam ettim. Her gün 2 kere o sokaktan geçmek dışında hayatımda gözle görülen bir şey yoktu. Ne karım ne amirlerim benim bu garip davranışlarımın farkındaydılar. Benim ufak takıntım, ufak sırrım olmuştu. Benim kişisel zevkimdi. Kimsenin fark etmediği değişimler en tehlikeli olanlardır. Ben artık eski ben değildim. Kafamın içinde sanki bir misafir ağırlıyordum. İşe geliş gidişlerimde tüm vücudumun kontrolü ele geçiren bir misafirdi. Bu süreler dışında benim ben olmama izin veriyordu. Bu saçmalıklara son vermek için bir doktora görünebilirdim. Yapmam gereken de buydu. Her sıradan insan gibi baş edemediğim bir sorunum olduğunda işin uzmanından yardım almalıydım. Almadım. Cevabın modern tıbbımız olduğunu inanmadım. Bana bir cevap gerekliydi. Dairesini bulmak, daha doğrusu hatırlamak işin kolay kısmıydı. Şimdi kapısını çalmak için bir bahaneye ihtiyacım vardı. Hakkınızda şikayet ver diyebilirdim. Ne de olsa ben bir polistim. Şikayetleri göz ardı edemezdim. Kafamın içine yerleşip beni rahatsız etmesini şikayet gerekçesi olarak gösteremezdim gerçi. Apartman kapısından zili çaldım. Kim o diye sorulmadan otomatiğe bastı. 2. kattaki dairesinin kapısının tokmağına vurduğumdaysa kapının açık olduğunu fark ettim. Kafamı içeri uzatıp seslenecekken evin daha önceden gördüğüm bu sıkışık ve karmakarışık hali dikkatimi yine kendisine çekmişti. Ben daha seslenmeden o bana "İçeri gelin memur bey" diye seslendi. Daha önce karşılaştığımız odaydı. Bunu nasıl bilebilirdi ki? Gelenin ben olduğumu. Eşyalar arasında yolumu zor da olsa buldum. Bu sefer üzerinde tek parça bir gecelik vardı. En azından kısmen giyinik olduğu için ona daha dikkatli bakabilecektim. Esmer bir kadındı. Orta boylu, kısa koyu saçlı, kalın kaşlı ve uzun kirpikliydi. Gözleri koyu kahverengi, ağzı geniş, dudakları inceydi ve burnu da düzdü. Oldukça sıradan bir görüntüsü vardı. Benim gibi, babam gibi, dedem gibi, karım gibi. "Lütfen beni takip edin. Başka bir odada konuşsak daha iyi olur" dedi. Bir şeyler gevelemeye çalıştım ama pek de gerek olmadığını fark etmiştim. Bindim bir alamete, gidiyordum kıyamete. O önde, ben arkada eşyaların arasında oluşmuş labirentte ilerledik. O, her zamanki gibi bu sıkışıklıkta hiçbir şey çarpmadan ilerlerken ben sürekli takılıyordum. Allah aşkına, bu ev kaç metrekareydi? Bana upuzun gelen bir süre sonra sıradan bir evin sıradan oturma odasına varmıştık. Tek fark, televizyon olması gereken yerde kocaman bir ayna olmasıydı. Kendisi divana oturdu ve bana karşında duran koltuğu gösterip oturmamı işaret etti.
Bana ne sormak istiyorsunuz dedi. Ona ne sormak istiyordum? Aslında kafamda oluşan binlerce soru vardı. Ancak tek bir cevap tüm soruların cevabı gibiydi. Kimsin sen? Her zaman sadece sonuca odaklı oldun dedi. Bu benim sorumun cevabı değildi. Tanışıyor muyuz? Bu hayatta 1 yıl kadar önce tanıştık ama seni daha önceden tanıyordum. Daha önceki hayatlarımızdan. Sıradan insanların yapacağı şeyi yapmalıydım. Çözümsüz bir sorunla karşı karşıyaydım. Yoksa hep hayatıma devam etmeliydim. İlk adımım oradan gitmek olmalıydı. Yapamadım. Onun yerine deli olduğuna emin olduğum kadının ne demeye çalıştığını merak etmiştim. Kim miyim? Sorduğum bu mu? Adım Aysel. 41 yaşındayım. Bildiğin gibi avukatım. Son 4 yıldır dulum. Önceki evliliğimin bitme nedeni kocamın bana sadık kalmamasıydı. Ondan aldığım nafaka sayesinde çalışmaya ihtiyaç duymuyorum. Bu yüzden işimi yapmıyorum. Çocuğum yok, olmuyor. Her yolu denememize rağmen hamile kalmayı başaramadım. Hayatımdan o kadar sıkıldım ki sonunda onu yaşamayı bırakıp başka hayatları izlemeye karar verdim. Evdeki eşyaların fazlalığının nedeni de bu. Anlamadın tabii. Şöyle, farkında olmasak da her eşya üzerinde izler bırakıyoruz. O eşya kullanılırken neler düşündüysek, neler hissettiysek eşyanın üzerinde bir yazı gibi kalıyor. Çoğu insan bu yazıları okuyabilir ama çok azı okumayı ister. Hep görmezlikten gelinen ezik sınıf arkadaşı gibidir bu yetenek. Onunla birlikte görülmek bizi de onun gibi ezik yapar diye korkarız. Bizi diğer herkesten ayıracak bir yetenek. Herkesten ayrılmak demek aslında yalnız olmak demektir. İnsanlar böyle şeylere inanmazlar. İnananlara ya da yeteneğe sahip olduğunu söyleyenlere deli gözüyle bakarlar. Bu yüzden dışlanmaktır özel yetenekler. İnsanlar beni dışlamadan ben onları dışladım ve buraya yerleştim. Yeteneğimin üzerine gittim. Kendimi zorladım. Bulduğum her nesneyle yeteneğimi biraz daha arttırdım. Okuduğum her nesne bana farklı bir hayatı öğretti. Her biri benim için diğerinden daha özel hale geldi. Bu yüzden hiçbirini atamadım. Onları biriktirmemin nedeni takıntılarım değil. Onları çok sevmem de değil. Sadece benden başka kimsenin umurlarında olmayacakları için bu yorgun eşyalara sahip çıktım. Hiçbiri benim değil. Aslına bakarsan onlar artık kimsenin değil. Neden çıplak olarak boş odada oturduğum ise en kolay açıklanacak olan. Düşünürken kendi elbiselerimin ya da farklı eşyaların üzerine yazılar bırakmak istemiyorum. Bu yüzden boş bir odada çırılçıplak olarak düşünüyorum. Biliyorum, bu geniş açıklama bile senin sorunun tam cevabı değil. Sen aslında benim kim olduğumu sormuyorsun. Zaten bir yerden sonra beni dinlemek yerine kendi sorunu daha açık nasıl sorabileceğini düşünmeye başladın. Bu medyumluk saçmalıklarına da pek inanmıyorsun. Senin asıl merak ettiğin nasıl olup da beni takıntı haline getirdin. Yanılıyor muyum? Dedi. Yanılmıyordu ama bunu dile getirmedim. Kadının deli olmama ihtimalini sindirmeye çalışıyordum. Eğer deli değilse bu anlatsam da kimsenin inanmayacağı hikayelerden biri olacaktı. Ne diyeceğimi bilemedim. Bir süre konuşmadan karşılıklı oturduk. Sanki beni değerlendirir gibi bakıyordu bana. Sonunda eliyle pat pat diye divana vurarak beni yanına davet etti. Evcil hayvanı çağırır gibi. Komutu alan beyin bilinçten bağımsızca komutu yerine getirmek için harekete geçti. Yavaşça kalkıp yanına yürüdüm. Aslında daha çok süzülen bir kuş gibi hissediyordum. Sanki hayatım boyunca yaptığım hiçbir hareket bu kadar doğal değildi. Bahar gelince kara delen bir kardelen gibi. Sanki tüm amacım buymuş gibi hareket ediyordum. Az önce beni çağırmak için kullandığı elinin işaret parmağıyla karşımızda duran aynayı işaret etti. Neye bakarken demek bu yüzden ona işaret parmağı diyorlar diye geçirdim içimden. Aynada ne onun ne benim aksim vardı. Kafam karışıyordu. Odaklanamıyordum. Aynada başka birilerinin aksi vardı. Önceleri belli belirsizdi. Yavaşça netleştiler. Hem o hem ben olan başka birileriydi. Ne olduğunu anlayamıyordum. Ayna hileli olmalı diye düşündüm. Arkasına geçip orada kim var diye bakmak istedim. Bana engel olmadı. Yerimden kalkarken bir önceki doğal duyguların tam tersini hissettim. Denize değil, daha doğru giden bir keretta yavrusu gibiydim. Ben kalkar kalkmaz ayna normale döndü. Mideme kramplar girmeye başlamıştı. Kalktığım yere geriye yığıldım. Tüm vücudum ter içinde kalıyordu. Bunlar dedi.
Bizim eski yaşamlarımızdı. Birlikte olmak her zaman bizim kaderimiz oldu. Ne kadar hayat yaşarsak yaşayalım ve ne kadar ayrı düşersek düşelim, sonunda hep birbirimizi bulmak zorundaydık. Ben senin kurbanınım, her hayatta öldürdüğün tek aşkın. Söylediklerini ne duyabiliyordum, ne anlayabiliyordum. Kafamın içi beyin ile değil, sanki civa ile doluydu. Eğer ağır olmasaydı kafam, belki düşünebilirdim bir şeyleri. Duysan bile anlamayacaksın. Anlasan bile inanmak istemeyeceksin dedi. Sen hep böyle oldun, inanmadın. Hiçbir zaman ne bana ne kendine inanmadın. Sana bunu göstermenin tek bir yolu var. Dudaklarını bana doğru uzattı. Geri çekilemedim. Felçli gibiydim. Sadece dudaklarımız birbirine değdiğinde gözlerimi kapatabildim. Hava buz gibiydi. Üzerimde kalın kürkler vardı. Ağır bir tipi altında yol almaya çalışıyorduk. Yanımdakinin yüzünü göremiyordum. Ama o olduğunu bilmiyordum. Bir mağaraya ulaşmaya çalışıyorduk. Yolda tökezledi. Yaralı mı? Evet, yaralı. Karnını tutarak yürüyordu. Gitgide yavaşladı. O hız ile başarmamız imkansızdı. Yardım etmeye çalıştım, olmadı. Saldı kendisini ve yere düştü. Ben de mi yaralıydım? Saldırıya uğramışız. Taşıyamıyordum onu. Bu soğukta ölüme bırakmaktan başka çarem yoktu. Onu taşımaya çalışsam ben de güçten düşer, yıkılırdım. Tek mantıklı tercih vardı. Temiz ve hızlı bir ölüm. Gözlerimi açıyordum. Anladın mı diye soruyordu. Ve tekrar öptü. Karanlık bir odadaydık bu sefer. Bana kaçalım diye yalvarıyordu. Firavun öldü. İkimizi de ölümden sonra da ona hizmet edelim diye canlı canlı gömecekler dedi. Benim istediğim de tam olarak buydu zaten. Efendime hizmet etmekti. Saçmalama. Ölünce ölürsün. Firavun da olsan, köle de olsan sadece ölürsün. Hayır. Efendimiz bir tanrıydı. Ona hizmet sonsuz yaşamdı. Kaçacaksan sen git. Seni bırakamam. O zaman benimle gömülürsün. Canlı canlı gömülemem, canlı canlı mezara giremem. Madem kaçamıyoruz, mezar kapanırken öldür beni. Elleriyle boğ. Peki madem istediğim buydu. Dokunuşunda, her öpüşünde farklı hayatların sonuna gidiyorduk. Her hayatta onu öldüremiyordum. Her hayatta sadece yapılması gerektiğine inandırıldığım davranışı yapamıyordum. Bazen cellat oluyordum, bazen bir avcı, bazen sıradan bir marangoz, bazen bir imparator. Değişmeyen tek şey onu öldürmemdi. Yüzlerce aşk, onlarca ihanet, onlarca nefreti tekrar yaşadık. Karım ile yaptığım çocuk çalışmaları hiç benzemediğini beyan etmeme gerek yoktu. Tüm gün sürüyor, defalarca sevişiyorduk. Tüm hayatlarımızın anılarını tekrar tekrar yaşıyorduk. Şimdi diyor, beni öldüreceksin. Hayır, onu öldürmek gibi bir isteğim yoktu. Karısını aldatan ilk erkek ben değildim. Belli ki bu tür imkansız olanı yaşayan ve bunun farkında olan bir tek ben. Periler, vampirler, zombiler yoktur. Gerçek bir korku filmi, tüm hayatının yalan olduğunu öğrenen bir adamın biyografisidir. Korkuyordum. Korku insanı sadece heyecanlandırmıyordu. Korkumun kaynağını inkar etmek istedim. Yattığım divandan kalkıp odada volta atmaya başladım. Ayağım kıyafetlerimin arasındaki sert bir cisme çarptı. Silahım. Ne olduğunu anlamadan silahımı elime alıp kafasına dayamıştım.
Yalan söylediğini itiraf etmesini istedim. O ise gözlerini kapadı ve söylediklerimin kelimesi kelimesine doğru olduğunu sen de biliyorsun dedi. Bir gün için çok fazlaydı. Yüksek bir patlama sesi. Sonrası mutlak sessizlikti. Kimse beni görmeden apartmandan fırlayıp eve koştum. Eğer herhangi biri beni gördüyse cinayet masasının olayı çözmesi saatlerini bile almazdı. Eve vardığımda ruh gibiydim. Karım ne olduğunu sordu, cevap vermedim. Hemen duşa girdim. Neden bu kadar sarsıldım ki? Yüzlerce hayatta yüzlerce defa katil olmuştum. Her hayatta onu öldürmüştüm. Hayır, yalan da bunlar. Ama oldu. Oldu işte. Haklı çıktı. Öldürmüştüm onu. Hayır. Anlamanın tek bir yolu vardı. Duştan çıkıp kızların odasına gittim. Güzel. İkisi de uyuyordu. Odadan çıktığımda karımı karşımda buldum. Ne olduğunu soran gözleriyle bakıyordu. Onu salona çektim. Elimden geldiğince soğukkanlı davranmaya çalışıyordum. Karıma bugün bir şey öğrendiğimi söyledim. Kısırım dedim. Saçmalama. Çocuklarımız var bizim dedi ağzıyla. Gözlerinde ise bunun ne anlama geldiğini bilen, yakalanmış bir kadının bakışları vardı. Tabancam çoktan elimdeki yerini almıştı bile. Kafasından tek bir mermiyle vuruyordum onu da. İşte gene oldu. Gene katil olmuştum. Tabancayı kendi şakama dayıyordum. Çocuklar sese uyanmışlardı. Her ne kadar tohumlarını benden almış olmasalar da onları bu hayatta böyle bir travma ile tek başlarına bırakamazdım. Odalarına gittim. Sonra da kendi hayatıma son verdim. Olay kayıtları cinnet olarak geçmiştir. Hepimiz bir dahaki hayatımıza kadar bazıları için anı, bazıları için evrak olacağız. Çokları için ise bir hiç olmaya devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerim, bu uzun soluklu psikolojik hikayemizin burada sonuna geldik. Hikayeyi anlatırken sürçülisan ettiysem affola. Bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın.